Bu eser, yazar Sibel Özgür tarafından kaleme alınmış olup, tüm bölümler telif hakkı ile korunmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz. Vaha'ya Uyanış. Bölüm 1. Uyanışa uyanış. Bazı sabahlar vardır. Uyandığınız anda o günün nasıl geçeceğini asla bilemezsiniz. Fakat derinlerde bir yerlerde bunu hissedersiniz. İçinizi tuhaf bir his kaplar. O sabah diğer sabahlardan farklıdır. Ve belki de o sabahtan sonra hayatınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sahra böyle bir sabaha uyandığını bilseydi belki de uyanmamak için direnirdi. Ama bu uyanış artık kaçınılmazdı. Pırıl pırıl parlayan bir Eylül sabahıydı. Doğa güneşle birlikte uyanırken dışarıda günlük hayatın rutin telaşı çoktan başlamıştı. Sahra çalan alarmın sesiyle gözlerini ağır ağır açtı. Her sabah olduğu gibi bu sabahta evden çıkana kadar yapacağı şeylerin sıralamasını hızlıca geçirdi aklından. Ilık bir duş, Mozart'ın melodileri eşliğinde sert bir filtre kahve, giyiniş ve hafif bir makyaj. Aynada kendini baştan aşağı süzerken kendisine fiziksel ve daha birçok açıdan bonkör davrandığı için Tanrı'ya teşekkür ve kapanış. Bu, tatil günleri hariç hemen hemen her sabahın rutiniydi ve istisnalar dışında asla değişmezdi. Düzen, istikrar ve disiplin. Sahra için başarının olmazsa olmaz üçlüsüydü. Ne şahane bir hayat. Kendini bildi bileli bu şekilde yaşamıştı. Bir asker disipliniyle büyütülmüş olan annesi kızına da aynı disiplini aşılamıştı. Sahra, sevilmenin yolunun kusursuz olmaktan geçtiğini çok küçük yaşlarda annesinden öğrenmişti. Eğer mükemmel olmazsa kimse tarafından sevilmeyecekti. Sıradanlık asla kabul edilebilir bir şey değildi. Eğer bir şey yapılacaksa en iyisi yapılmalı, her şey her zaman kontrol altında tutulmalıydı. Duygularla hareket etmek, kontrolü kaybetmek anlamına geliyordu. Bu yüzden duygular küçük yaşlardan itibaren kilitli sandıklara hapsedilmişti. Annesi çok akıllı bir kadındı. Ona göre mantık her şeyin önünde gelirdi. Kriz anlarında soğukkanlılıkla hareket eder ve kıvrak zekasıyla her zaman pratik çözümler bulmayı başarırdı. İnsan ilişkileri oldukça mesafeliydi. Aynı şey kızıyla ilişkisi için de geçerliydi. Hayatta istediği pek çok şeyi gerçekleştirmiş, gerçekleştiremediklerine de Sahra'da hayat vermişti. Sahra onun ustalık eseriydi. Kızının çocukluk fotoğrafı salonun en görünür köşesinde sergilenmek üzere yerini almıştı. Tıpkı ünlü bir sanatçının en gurur duyduğu eserini sergilemesi gibi. Bunu ben yaptım, benim eserim der gibi. Tek farkı fotoğrafın altında imzası olmamasıydı. Sahra ismini kızına özellikle seçmiş, dünyanın en büyük çölü kadar büyük, asil ve yalnız olmasını dilemişti. Çünkü yalnız olmak demek, güvende olmak demekti. Kızına, kimsenin sana kalbini kıracak kadar yaklaşmasına asla izin verme. Kendini her zaman koru ve güvenli mesafede tut diye tavsiye verirdi sık sık. Ona göre bir erkeğin sevgisine ihtiyaç yoktu. İçimizde kendimize yetecek kadar sevgi zaten vardı. Aşık olmak acizlikti.
Yalnızca güçsüz insanlar aşık olup kontrolü kaybedebilirdi. İşte kendine yetebilen güçlü bir kadın. Sahra, peşindeki ona sahip olmak için yarışan ve ideal erkek kategorisine girmeye her açıdan hak kazanmış onca erkeğe rağmen aradığı aşkı henüz bulamamıştı. Aslında hiçbir zaman gerçekten aramamıştı. Belki de ne aradığını bile henüz bilmiyordu. Ama bildiği çok net bir şey vardı ki görmezden gelinmeye ve ikinci plana atılmaya asla tahammülü yoktu. Terk edilmek en büyük kabusuydu. Böyle bir şeyi hissettiği anda hemen kaçarak uzaklaşırdı. Kendince aldığı bir tedbirdi bu. Gururunu ayaklar altına alacak olan her türden durum onun için büyük tehditti. Belki de bu onun savunma mekanizmasıydı. Doğru erkek neydi? Onu nasıl seçebilirdi? Bu konularda kariyerinde olduğu kadar iyi değildi. Ne zaman birine şans vermeye kalksa elinde patlıyor, ya saygısızca davranışlar sergiliyorlar, ya bir şeyleri yarım bırakıp gizem yaratmaya çalışıyorlar ya da kendilerini olduklarından daha büyük gösterip bir anda ortadan kayboluyorlardı. Erkeklere çok mu anlam yüklüyorum acaba diye düşündüğü oluyordu bazen. Alışkın olmadıkları yere koyuyordu belki de onları. Öyle ya da böyle hepsi ya yalancı, ya sahtekar, ya cinsellik peşinde ya da ruh hastasıydı. Ama hangisi olursa olsun hatanın erkeklerde olduğu kesindi. Sahra her şeyi doğru yapacak kadar mükemmeldi. Bir erkeği mutlu etmek için gereken bütün donanımlar onda mevcuttu. En azından o öyle düşünüyordu. Belli ki bu durum onlara fazla geliyordu. Kaldıramayıp bunun altında eziliyorlar. Bu sebeple de uzaklaşıyorlardı. Her seferinde yaşadığı hayal kırıklığı bıkkınlık vermişti artık. Erkeklerden umudunu kesmiş, kendini kariyerine vererek başarıyı bu alanda yakalamaya çalışmıştı. Sağlıksız bir ilişkinin içinde olmaktansa her zaman konfor alanında ve güvende olmayı tercih ederdi. İyi ama bu nereye kadar böyle devam edecekti? 33 yaşında, başarılı ve oldukça çekici bir kadın olarak neden hala yalnızdı? Doğru erkek ne zaman gelecekti? Neredeydi bu doğru erkek? Hepsinden önemlisi doğru erkek kimdi? Tüm bu sorgulamaları yaparken bir kez daha tekrarlayan alarmın sesiyle irkildi. Acı bir gülümseme belirdi dudaklarında. Sabah sabah nereden aklına gelmişti bütün bunlar? Bu konuları aslında zaman zaman düşünüyordu. Ama daha önce hiç bu kadar detaya girmemişti. Yaklaşık 15 dakikadır yatağın içinde dönüp sorguluyordu. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamıştı. Yataktan çıkıp banyoya doğru giderken, yaş ilerledikçe böyle oluyor demek ki diye düşündü. Fakat bugün sanki daha farklı bir şey vardı. Böyle hissediyordu. Belki de yaş almanın ilk belirtileriydi bunlar. Çıplak bedeninden aşağıya doğru cılız bir şelale gibi süzülen suyun altında hareketsizce duruyor ve düşünmeye devam ediyordu. Hayatım gerçekten böyle mi sona erecek? Bu düşünce onu biraz germişti sanki. Bir an nefessiz kalmış gibi hissetti. Düşünceler kontrolü ele geçiriyordu. Tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Ani bir refleksle suyu kapattı. Saçmalama Sahra, kendine gel. Ne oluyor sana? Diye çıkıştı kendi kendine. Bir an önce hazırlanıp evden çıkmak ve yoğun iş hayatının içine karışmak istiyordu. Orası egosunu en iyi besleyen yerdi. Çok iyi bir yönetici olmasının yanı sıra çok iyi bir liderdi de aynı zamanda. Adeta bunun için yaratılmıştı. Sorumluluğu altındaki onca çalışanın sadece iş hayatında değil, özel ve aile hayatında da en büyük destekçisiydi.
Çünkü kendini mutlu hissetmeyen birinin iş hayatında da verimli olmayacağını çok iyi biliyordu. Bir kişinin iş hayatında başarılı olarak nitelendirilebilmesi için o kişiyi üstlerinden değil de altında çalışan insanlardan dinlemek gerektiğini şiddetle savunan biriydi. Çalışma arkadaşlarını genellikle bu şekilde seçerdi. Ne de olsa insanlar üstlerine daima maskeler takmak zorundaydı. Asıl kişilikleri ise astlarına nasıl davrandıklarıyla ilgiliydi. Genellikle duştan çıktıktan sonra hemen hazırlanmaz, biraz keyif yapar, sevdiği müzikler eşliğinde kahvesini içerken gününü planlar, daha sonra giyinip makyajını yapardı. Ama bugün farklıydı. Sebebini anlayamadığı şekilde biraz keyifsiz hissediyordu. Zaman kaybetmeden bir an önce evden çıkmak istedi. Duştayken biraz olsun kurtulduğu o tuhaf huzursuzluk hissi ruhunu tekrar sarmıştı sanki. Banyodan çıkar çıkmaz neredeyse koca bir duvarı kaplayan dev giysi dolabına yöneldi. Şık ve kaliteli kıyafetlere, pahalı takılara ve kışkırtıcı kokulara asla karşı koyamıyordu. İhtiyacı olmasa da sırf kendini iyi hissetmek için hoşuna giden ve onu kendini iyi hissettiren her şeyi satın alıyordu. Çoğu kıyafetini bir kez bile giymemiş, hatta dolapta olduklarını bile unutmuştu. Böyle bir alışveriş alışkanlığı da doğal olarak koca bir dolap ihtiyacını doğurmuştu. Belki de içindeki koca boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışıyordu. Özellikle parfümlere takıntılıydı. Güzel kokmaktan ziyade o kokuların kendisinde uyandırdığı duyguları seviyordu. Koku onu kimi zaman çocukluk yıllarının masumiyetine götürürken, kimi zaman da libidosunu yükseltip bir tanrıça gibi hissettirebiliyordu. Bunu koku kadar hızlı yapabilen başka ne olabilirdi ki? Evde olduğu zamanlarda bile parfüm sıkmayı severdi. Sadece parfüm değil, tütsü, hoş kokulu mumlar ve yağlar vazgeçilmezleriydi. Evin hemen hemen her yerinde farklı aromada kokulu mumlar vardı. Koku duyusunun etkisinin son derece farkındaydı. Dolabı açıp şöyle bir göz gezdirdikten sonra gözüne ilk kestirdiği siyah pantolon ceket takımını çıkardı. Zaten neredeyse bütün kıyafetleri ya siyahtı ya da koyu renkti. Ona göre bu renkler asaletin renkleriydi. Bu annesinden kalma bir alışkanlıktı. O da kıyafetlerinde genellikle siyahı tercih ederdi. Güç kullanmadan gücünü hissettirmek için siyah giymelisin derdi her zaman. Gerçek asaletin ve gücün renklerle, kıyafetlerle ya da duruşla kazanılabileceğine inananlardandı. Hızlıca üzerini giyinip makyajını yaptıktan sonra kendini son bir kez kontrol etmek için boy aynasının önüne geçti. İçini saran huzursuzluk gitgide büyüyordu. Aynaya yansıyan görüntüsü kadın erkek birçok insanın hayran olacağı nitelikte bir güzellikti. Uzun boyu, düzgün bacakları, orantılı vücut hatları, simsiyah kocaman gözleri, dolgun dudakları ve beline kadar inen simsiyah saçlarıyla oldukça çekici görünüyordu. İnsanı etki altında bırakan mistik bir havası vardı. Bir ortama girmeden birkaç saniye önce kokusu girer, geçtiği her yerde izini bırakırdı. İnsanların hayran bakışlarına o kadar alışkındı ki bu gayet sıradan bir durum gibi geliyordu ona. Ama yine de aynada kendini seyrederken bunları düşünmek şu an iyi gelmişti Sahra'ya. Şimdi kendini biraz daha iyi hissediyordu. Bunun üzerine bir fincan kahve çok iyi gelirdi. Kahve her zaman iyi gelmişti. Kahvesini alıp salonda her zamanki yerine geçti. Burası dünyadaki en sevdiği yer olabilirdi. Oldukça konforlu bir keyif köşesi hazırlamıştı kendine.
Yoğun ve stresli iş günlerinin ardından eve gelip duşunu aldıktan sonra kendini buraya atar ve derin bir oh çekerdi. Kendini özgür hissettiği yerdi burası. Annesiyle yaşadığı ve sürekli kontrol altında tutulduğu yılları hatırladıkça Tanrı'ya şükrederdi. Neyse ki artık o günler geride kalmıştı. Bu durum annesinin pek hoşuna gitmese de Sahra ayrı şehirdeki işi için evden ayrılmak durumunda kalmıştı. Yani en azından annesi için böyleydi. Sahra bu durumdan şikayetçi değildi. Aksine kendi konfor alanında yaşıyordu. Konfor onun için çok önemliydi. Tatil günlerini evinde keyif yaparak geçirmeye bayılır, dışarı çıkıp gezmeyi pek sevmezdi. En yakın arkadaşı Tunç dışında da arkadaşı yoktu zaten. İnsanlarla tanışmak, kaynaşmak, birlikte plan yapmak Sahra'ya göre şeyler değildi. Tunç ise tam tersiydi. Çok sosyal olmasa da dışarıya çıkmayı ve doğada vakit geçirmeyi çok severdi. Sık sık kampa giderdi. Sahra'yla çok yakın arkadaştılar. Karakter olarak bu kadar zıt olan iki insanın nasıl olup da bu kadar yakın arkadaş olduklarını bir türlü anlayamamıştı Sahra geçen yıllar içinde. Aslında ilk tanıştıklarında ondan hiç hoşlanmamıştı. Düzen ve kontrol delisi olan Sahra'ya göre Tunç çok rahattı ve tam bir çılgındı. Kural tanımıyordu. Sahra gibi o da hiç evlenmemişti. Hatta hiçbir ilişkisini ciddiye almayı bile düşünmemişti. En azından Sahra böyle gözlemliyordu. 35 yaşındaki bir adama göre daha uçarı bir havası vardı. Oldukça eğlenceli biriydi. Şeytani bir çekiciliği vardı. Onunlayken sıkılmak neredeyse imkansızdı. Sahra onunlayken çoğu kez zamanın nasıl geçtiğini bile anlamazdı. Ona direnmek boşa bir çabaydı. Ne yapar eder, kıvrak zekasıyla insanı hemen ikna ediverirdi. Sürekli birisi tarafından ikna edilmek başlarda Sahra'nın dengesini biraz bozsa da sonraları alışmıştı bu duruma. Tunç'un karizması da bu durum üzerinde oldukça etkiliydi elbette. Uzun boyu, kumral saçları ve atletik vücut yapısıyla oldukça karizmatik görünüyordu. Sahra ona çoğu konuda sinir olmakla birlikte aynı zamanda anlayamadığı bir şekilde hayranlık da duyuyordu. Aynı şekilde Tunç da Sahra'ya hayrandı ama ikisi de birbirlerine hiçbir zaman duygusal ya da cinsel bir çekim hissetmemişlerdi. Sadece beraber zaman geçirmeyi seviyorlardı. Hepsi bu. Birbirlerinin ortamlarına girmez, arkadaşlarıyla tanışmazlardı. Buna hiçbir zaman ihtiyaç duymamışlardı. Genellikle Sahra'nın evinde vakit geçirirlerdi. Film izler, müzik dinler, çeşitli konularda saatler süren ama asla sonuca bağlanmayan tartışmalar yaparlardı. Tunç, Sahra'ya biraz rahatlamasını tavsiye ederdi sık sık. Hayat bu kadar ciddiye almaya değmez. Gevşe biraz. Bu kadar rahat bir adamın nasıl olup da işinde bu kadar başarılı olduğu ise Sahra'nın Tunç'ta çözemediği bir diğer konuydu. Çünkü Sahra'ya göre disiplin, iş hayatında başarının olmazsa olmaz tek kuralıydı. Evet, Tunç işinde gerçekten çok iyiydi. Oldukça başarılı projelere imza atmış genç bir mühendisti. Mesleğini severek yapıyordu. Ülkenin en büyük firmaları onunla çalışmak istiyordu. Babası yıllarca sayısız cinayet vakasını çözmüş eski bir polisti. Tunç çoğu korkunç vakaya isteyerek ya da istemeyerek şahit olmuştu. Çocuk yaşına rağmen bu tür olayları soğukkanlılıkla karşılardı. Muhtemelen de o yaşlarda oluşmuştu hayatı fazla ciddiye almama düşüncesi.
Başarının sırrının içsel huzur ve mutluluktan geldiğini düşünenlerdendi. Daldığı tüm bu düşüncelerden onu sıçratarak çıkaran, temiz hava girsin diye açtığı teras kapısından gelen ürkütücü esintiydi. Ani ve şiddetli rüzgar, şöminenin üzerinde duran, babasının küçükken hediye ettiği fakat anlamını bu zamana dek bir türlü çözemediği tabloyu yere düşürmüş ve çerçevesini paramparça etmişti. Bu tablodaki figürün Sahra'yı rahatsız eden bir yanı vardı. Ouroboros, kendi kuyruğunu yiyerek yeniden var olan yılan. Bu figür her gördüğünde Sahra'nın zihnini kurcalıyordu. Yılan neden kendi kuyruğunu yiyordu? Bu çok saçma ve biraz da rahatsız edici geliyordu Sahra'ya. Yine de babasına olan saygısından dolayı onu salonun en görünür yerine koymuştu. Verilebilecek o kadar anlamlı hediye varken babasının neden böyle rahatsız edici bir tabloyu seçtiğini bir türlü anlayamamıştı Sahra. Gerçi babasıyla ilgili pek çok şeyi anlayamamıştı. Sahra 10 yaşındayken annesiyle boşanmışlardı ve babası kendi sakin hayatına çekilmiş, belki de ait olduğu dünyaya geri dönmüştü. Yalnızlık onun için çok kıymetliydi. Çok derin ve bilge ruhlu bir adamdı. Konuşurken insanı büyüleyen bir yanı vardı sanki. Sözleri, ses tonu, anlatım tarzı kendisini dinleyenlere zamanın nasıl geçtiğini unutturacak cinstendi. Uzun boylu, iri yapılı ve bu iriliğine ters düşecek derecede naif görünümlüydü. Her şekilde oldukça karizmatikti. Sahra, babasının şiir gibi sakin ve derin konuşmalarına her zaman hayran olmuştu. Bu yönüyle annesinden epey farklıydı. Annesi onu ilk gördüğü anda vurulmuştu. Başlangıçta kocasında aşık olduğu bu özellikler zamanla çekilmez hale gelmiş olmalıydı ki, zaman içerisinde nasıl olsa değiştiririm diye düşündüğü kocasını bir türlü istediği kalıba sokamamıştı. Bu durum annesini hem oldukça yıpratmış hem de egosuna ciddi zararlar vermişti. Ne yaparsa yapsın kocasını bir türlü aşamıyordu. İkisi sanki farklı dilleri konuşuyorlar, bir türlü sağlıklı iletişim kuramıyorlardı. Kocasının üzerindeki hakimiyetini iyiden iyiye kaybetmeye başlamıştı. Ve tabii ki o kaçınılmaz son gelip kapıyı çalmıştı. Birbirlerini daha fazla yıpratmamak için yollarını ayırmaya karar vermişlerdi. Tabii bu kararı vermelerinde Sahra'nın psikolojisi de önemli rol oynamıştı. İkisinin de kendilerine göre haklı nedenleri elbette ki vardı ve muhtemelen kızlarının psikolojik sağlığı için en doğru olanı yaptıklarını düşünmek onları biraz olsun rahatlatıyordu. Fakat gözden kaçırdıkları çok önemli bir detay vardı. Bir insanın bilinçaltı kodları daha anne karnındayken oluşmaya başlıyordu. Yani bu 10 yaşına gelmiş bir çocuk için oldukça geç kalınmış bir önlemdi. O yaşa geldiğinde Sahra, hayatı boyunca kullanacağı bütün düşünce kalıplarını çoktan oluşturmuştu bile. Bilinç düzeyinde anne ve babasına kızgın değildi. Hatta aksine onları o kadar sevdiğini düşünüyordu ki ikisi için de her şeyi yapabilirdi. Fakat bilinç altında güçlü bir öfke duygusu vardı. Bu öfkenin neye ya da kime ait olduğunu bilmiyordu. Belki de bütün bu güçlü ve başarılı olma isteği buradan geliyordu. Aşka ya da erkeklere olan güvensizliğinin kaynağı da bu öfke duygusu olabilirdi. Böyle düşünmesi son derece normaldi. Birbirlerine deli gibi aşık iki insanın gün gelip birbirlerine düşman olabileceği ihtimalini görerek büyümüş biri için başka bir seçenek de yoktu zaten. Ayağa kalkıp dikkatlice camı kırılan tabloyu eline aldı. Bir kez daha
garip bir huzursuzluk kaplamıştı yüreğini. Acaba babasına bir şey mi olmuştu? Bu bir işaret miydi? Kafasından bu kötü düşünceleri atmaya çalışsa da huzursuzluk çökmüştü bir kere. Böyle güzel bir havada bu rüzgar nereden çıkmıştı? Bu işte bir tuhaflık vardı. Elindeki tabloyu tekrar şöminenin üzerine bıraktı ve teras kapısına doğru yürüdü. Dışarıda neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Terasa çıktığında havadaki tuhaflığı iyiden iyiye sezmeye başladı. Az önceki pırıl pırıl hava yerini karanlık bir kasvete ve tuhaf bir esintiye bırakmıştı. İnceden bir ürperti hissetti. Bu ani değişen doğa olayına karşı kendini savunurmuşçasına tüyleri diken diken olmuştu. Tehlike anlarında oluşan doğal bir savunma mekanizmasıydı bu. Ama insanoğlu doğaya karşı her zaman çaresizdi ve bu durum her zaman çok ürkütücü olmuştu. Artık evden çıkmanın vakti gelmişti. Biraz daha kalırsa daha tuhaf şeylerin olacağını hissediyordu. Tam arkasını dönüp içeriye doğru yönelecekken bir an simsiyah büyük bir karganın terasın korkuluklarına konduğunu gördü. Kargalardan hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Oysaki karga değişimin, dönüşümün ve yeni başlangıçların habercisiydi. Sahra'nın hayatında gerçekleşecek yeni başlangıçların haberini ve dönüşüm için ihtiyacı olan yaşam enerjisini vermek için oradaydı. Sahra'nın içindeki öfke enerjisini başlama enerjisine dönüştürecekti. O göründüğüne göre artık hareket başlıyor demekti. Tabii ki Sahra şu an için bütün bunlardan habersizdi ve sadece olan tuhaflıklara anlam vermeye çalışıyordu. Aslında ruhu bir şeylerin değişeceğinin farkındaydı. Fakat zihni olanları anlamlandırmakta zorluk çekiyordu. Bilinç ile bilinçaltının mücadelesi başlamıştı. Kargayla göz göze geldi ve onu dikkatlice incelemeye başladı. Dışarıdaki bütün sesler bir anda kesilmiş, rüzgar durmuştu. Şu an hiçbir şey duymuyordu. Aklındaki tüm düşünceler adeta uçup gitmiş, iyi, kötü, doğru, yanlış hepsi kaybolmuştu. Hava giderek daha da koyulaşıyordu. Neredeyse bir dakika boyunca hipnotize olmuşçasına karganın gözlerine baktı. Sonra bir an gözlerini kapatıp kendini toplamaya çalıştı. Gözlerini tekrar açtığında karga çoktan uçup gitmişti. Neydi bu şimdi? Hayal mi görmüştü yoksa? Konunun üzerinde fazla durmak istemedi. Son zamanlarda çok fazla çalışmıştı ve belki de biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Hemen içeriye girip çantasını ve arabasının anahtarını kaptığı gibi kendini hızlıca dışarıya attı. O mantıklı bir insandı ve bu tür saçmalıklara kendini daha fazla kaptırıp kafa yormak istemiyordu.